Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bugün 1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü. Aslında tarihi çok eskilere dayanıyor. Kısaca bakacak olursak, ilk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş duvar ustaları çok uzun saatler çalıştıkları için bunu 8 saate düşürülmesi için bir protesto yaptılar. Taleplerini dile getirmek için 21 Nisan 1856'da Melbourne Üniversitesi'nden parlamentoya kadar yürüdüler. Bu dikkat çeken bir eylem oldu. Devamında Amerika'daki işçiler de 1884'te aynı şekilde çalışma saatlerinin düşürülmesi için 12 saatten 8 saate düşürülmesi için bir mücadele başlattılar. Ve 1886'dan itibaren bu kitlesel bir grev haline geldi. Milletler Arası İşçi Kardeşliği Teşkilatı'nın 1889'daki Paris Kongresi'nde yılın bir gününün dayanışma amacıyla işçilerin ortak bayramı ilan edilmesi kararlaştırıldı. Amerikalı sendikacıların önerisi üzerine 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak belirlendi. Daha sonra Emek Bayramı, İşçi Bayramı, 1 Mayıs Bayramı gibi isimlerle anılmaya başladı. Bizim coğrafyaya geldiğimizde Osmanlı'da ilk kez 1 Mayıs 1911'de Selanik'teki tütün, pamuk ve liman işçileri bu greve katıldılar ve ilk kutlama 1912'de gerçekleşti. Osmanlı'nın ardından Cumhuriyet döneminde Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkisi çerçevesinde 1 Mayıs 1922'de Ankara'da İşçi Bayramı olarak kutlandı. Resmi olarak kutlanması da sonraki sene 1 Mayıs 1923'te oldu. Aslında 1923'ten 1977'ye kadar devam eden süreçte ciddi bir sıkıntıyla karşılaşılmadı. İnsanlar kendi eylemlerini yaparken, bunu kutlarken keyif içinde gerçekleştirebiliyorlardı. Ama 1977'de yine Taksim'de DİSK Başkanı Kemal Türker konuşma yaparken oradaki kalabalığın arasından bazı insanların provokasyon amacıyla ateş etmeleri üzerine çok büyük bir arbede gerçekleşti. 37 kişi, 37 işçi hayatını kaybetti. Ve bu 1 Mayıs kanlı bir Mayıs olarak tanındı. Devamında aslında 1 Mayıs'a insanların yaklaşımı da korkuyla oldu. Hükümetlerin yaklaşımı da yasaklama temelinde gerçekleşti. Oysa biz kutsal kitaba baktığımız zaman Tanrı insanları yarattı. İlk insanı yarattı, Adem'i yarattı ve onu Adem bahçesine yerleştirdi. Ona bunların hepsini sen kontrol edeceksin, işleyeceksin, güzelleştireceksin, çalışacaksın dedi. Çalışmak kutsaldır, emek kutsaldır. Fakat biz biliyoruz ki tabii kutsal kitabın hemen hemen birçok kitabında açık bir şekilde çalışmanın gerekliliği, Tanrı'nın bir buyruğu olduğu, çalışmaktan zevk almanın aslında bize Tanrı'nın verdiği bir bereket olduğu nettir. Çünkü insanın yemesinden, içmesinden, çalışmasından zevk alması onun payına düşen bir berekettir diyor. Fakat dünyanın bozulmasıyla, günahın dünyaya girmesiyle artık çalışmak insanlara zevk veren, keyifle yaptıkları bir eylem olmaktan çıktı. Özellikle işverenlerin bu konuda zulmetmeye, sömürmeye ve ezmeye yönelik yaklaşımları Yakup 5:4'te ortaya çıkıyor. İşte ekinlerinizi biçen işçilerin haksızca alıkoyduğunuz ücretleri size karşı haykırıyor diyor. Orakçıların feryadı her şeye egemen Rabbin kulağına erişti. Aslında Pavlus da çok açık bir şekilde 2. Selanikliler 3:10'da çalışmak istemeyen yemek de yemesin derken İsa Mesih Luka 10:7'de işçi ücretini hak eder derken aslında çalışmanın bizim sahip olduğumuz yetenekleri, bizim bu dünyaya, insanlığa katacağımız artıları düşünerek gerçekten kutsal bir şeydir. Tanrı bizim üretmemizi istiyor. Tanrı bizim çoğalmamızı istiyor. Tanrı bizim çoğaltmamızı istiyor.
Tanrı bizim gerçekten o emeği, o alın terini dökmemizi istiyor. Fakat dünyanın çirkinleşmesi, özellikle işçilerin emeklerinin hiçe sayılması, özellikle onların haklarının alınamaması, onlara bir hak değil de neredeyse köle gibi çalıştıran anlayışın ne kadar kirlettiğini görüyoruz dünyayı. Aslında işler arasında da bir farkın olmadığını kutsal kitap 1. Korintiler 3, 8, 15'te ifade ediyor. Ekenle sulayanın değeri birdir. Her biri kendi emeğinin karşılığını alacaktır. Biz Tanrı'nın emektaşlarıyız. Sizler de Tanrı'nın tarlası, Tanrı'nın binasısınız. Tanrı'nın bana lütfettiği görev uyarınca bilge bir mimar gibi temel attım. Başkaları da bu temel üzerine inşa ediyor. Herkes nasıl inşa ettiğine dikkat etsin. Çünkü hiç kimse atılan temelden, yani İsa Mesih'ten başka bir temel atamaz. Bu temel üzerine kimi altın, gümüş ya da değerli taşlarla, kimi de tahta ya da kamışla inşa edecek. Herkesin yaptığı iş belli olacak. Yargı günü ortaya çıkacak. Herkesin işi ateşle açığa vurulacak. Ateş her işin niteliğini sınayacak. Bir kimsenin inşa ettikleri ateşe dayanırsa o kimse ödülünü alacak. Yaptıkları yanarsa zarar edecek. Kendisi kurtulacak ama ateşten geçmiş gibi olacak diye yazıyor. Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bunları size hatırlatmak istiyoruz. Hayat değerlidir ve bu hayatı gerçekten o değerine yakışan bir şekilde sürdürmek önemlidir. Her insan farklıdır ve her insanın bu dünyaya, insanlığa, bu hayata katacağı çok özel bir şey vardır. Fakat biz burada daha çok olumsuz şeyleri, özellikle o kutlamanın engellenmesi, demokrasinin gerçek anlamda yerine gelmemesi ya da işte işverenlerin haksızlıkları, zulümleri, baskıları ve işçilerin, çalışanların hak ettiklerini onlara sağlamaması, onların yanında durmaması. Halbuki emek kutsaldır, çalışmak kutsaldır. Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarken sizlere bunu anımsatmak istiyoruz. Çalışmak kutsaldır. Ve biz tekrar sizin işçi bayramınızı, emek bayramını, 1 Mayıs bayramını, dayanışma bayramını kutluyoruz. Ve Tanrı'nın sizinle birlikte olması için buradayız, dua ediyoruz. Bu konularla ilgili olarak ya da başka merak ettiğiniz konularla ilgili olarak bize yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. Bu yayınların, bu programların daha çok kişi tarafından izlenmesi için bunu yapmanız çok şık olacaktır. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Tanrı sizi bereketlesin, korusun ve kutsasın.